Thomas 34 yaşında bir fotoğrafçıydı ve son 5 yıldır Londra merkezli bir seyahat dergisi için terk edilmiş yapıları belgeliyordu. Kimsenin gitmek istemediği yerlere gitmek, kimsenin görmek istemediği şeyleri fotoğraflamak onun mesleğiydi. Hastaneler, fabrikalar, kiliseler, saraylar. Ama hiçbiri onu, o sonbahar sabahı aldığı mektup kadar heyecanlandırmamıştı. Mektup, sararmış bir zarfın içindeydi ve üzerinde posta pulu yoktu. Kapıcı, birinin onu gece yarısı bıraktığını söylemişti, ama kim bıraktığını görmemişti. Zarfın içinde tek bir sayfa vardı, el yazısıyla yazılmış, eski bir mürekkeple. Blackthorn Oteli sizi bekliyor. Glenmore köyünün 3 mil kuzeyinde, Ravenscraig ormanının kenarında. Kapılar açık olacak. Thomas önce bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ama araştırma yaptığında, Blackthorn Oteli'nin gerçekten var olduğunu keşfetti. 1911 yılında inşa edilmiş, o dönemin en gösterişli dağ otellerinden biri olmuş, zengin ailelerin, aristokratların, hatta bir dönem kraliyet ailesinden uzak akrabaların bile konakladığı bir yermiş. Ama 1927'de, gizemli bir şekilde kapatılmış ve o günden beri hiç açılmamış. İnternet üzerinde bulduğu birkaç eski fotoğrafta, otel gerçekten muhteşem görünüyordu. Taş cepheli, 4 katlı, geniş verandalı. Arkasında yükselen çam ormanlarıyla çevrili devasa bir yapı. Ama daha da ilginç olanı, otelin neden kapatıldığına dair hiçbir resmi açıklamanın bulunmamasıydı. Bazı yerel gazete arşivlerinde, trajik bir olay, ifadesi geçiyordu. Ama detay yoktu. Thomas, editörüne bir e-posta yazdı ve 2 haftalık bir izin istedi. Blackthorn Oteli'ni bulacağım, diye yazdı ve orada ne olduğunu öğreneceğim. Editörü, her zamanki gibi, ona sınırsız güven gösterdi. Thomas'ın çantasını hazırlaması, kameralarını kontrol etmesi ve Glenmore köyüne giden treni ayarlaması 3 gün sürdü. Yola çıktığında, içinde tuhaf bir his vardı. Hem heyecan hem de belirsiz bir kaygı. Ama fotoğrafçılık kariyeri boyunca bu hissi defalarca yaşamıştı ve her seferinde bunun sadece maceranın bir parçası olduğuna kendini ikna etmişti. Glenmore, haritada zar zor görünen küçük bir yerleşim yeriydi. Tren istasyonundan sonra Thomas, 2 saat boyunca dar ve virajlı yollarda kiraladığı arabayla ilerledi. Yol, giderek daha sık ağaçlarla çevrilmiş, gökyüzü giderek daha koyu gri bir renge bürünmüştü. Köye vardığında, güneş çoktan batmak üzereydi. Köy, 20 kadar taş evden oluşuyordu. Sokaklar boştu, ama Thomas bir handa durup gecelemeye karar verdi. Hanın sahibi, 60'lı yaşlarda, gri saçlı bir kadındı, adı Margaret Wallis'ti. "Blackthorn Oteli'ne mi gidiyorsunuz?" diye sordu Margaret, Thomas'ın niyetini duyduğunda. Sesindeki ton, merakla korku arasında bir yerdeydi. "Evet," dedi Thomas. "Orası hakkında bir yazı hazırlıyorum. Fotoğraflamak istiyorum." Margaret bir süre sessiz kaldı, sonra masaya bir bardak sıcak çay koydu. "Köyde kimse oraya gitmez," dedi. "Yıllardır kimse gitmedi. Babam bile bana o otelden hiç bahsetmezdi, sadece uzak durmam gerektiğini söylerdi." "Neden?" diye sordu Thomas. Margaret, pencereden dışarıya, karanlığa doğru baktı. 1927'de bir şey oldu orada. Tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama otel o gece sahibiyle birlikte kapandı ve bir daha hiç açılmadı. Söylentiye göre, otelin sahibi Henry Evans, karısının ölümünden sonra aklını kaybetti. Karısı Eleanor, otelin en üst katındaki büyük balo salonunda bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Ama bazıları bunun kaza olmadığını söylüyor. Thomas, notlarını almaya başladı. "Peki otel hala ayakta mı?" "Ayakta," dedi Margaret, "ama hiç kimse içine girmiyor. Birkaç genç, 10 yıl kadar önce oraya gitmeye çalıştı. Biri geri döndü ve bir daha hiç konuşmadı. Köyü terk etti, nereye gittiğini kimse bilmiyor." Thomas bu hikayeyi dinlerken içindeki heyecan daha da arttı. Bu tam olarak aradığı türden bir hikayeydi, gizem, trajedi ve unutulmuş bir geçmiş. Margaret'a teşekkür etti ve odasına çekildi. Ama o gece uyumakta zorlandı. Pencereden içeri giren rüzgar, sanki uzaktan bir ses gibi ıslık çalıyordu. Ertesi sabah, Thomas erkenden yola çıktı. Ravenscraig ormanına giden patika, köyün kenarından başlıyor ve giderek daha sık ağaçların arasına dalıyordu. Yürüyüş yaklaşık 1 saat sürdü. Sonunda, ağaçların arasından otelin silüetini gördüğünde, nefesi kesildi.
Blackthorn Oteli, eski fotoğraflarda gördüğünden çok daha etkileyiciydi. Taş cephesi yosun tutmuş, pencerelerinin çoğu kırılmış ama yapının kendisi hala sağlam duruyordu. 4 katlı bina, sanki ormanın içinden yükselen kadim bir kale gibiydi. Ön kapının üzerinde, artık okunması güç bir tabelada, Blackthorn Hotel, Est. 1911, yazıyordu. Thomas kameralarını çıkardı ve dış cepheyi fotoğraflamaya başladı. Güneş ışığı, sabahın erken saatlerinde bile bir şekilde bu binaya ulaşmıyor gibiydi. Sanki otel kendi etrafında bir gölge yaratıyordu. Ana kapıya yaklaştığında, kapının aralık olduğunu fark etti. Mektupta yazdığı gibi, kapılar açık olacak. Bu, onu tuhaf bir şekilde rahatsız etti, ama merakı korkusundan daha güçlüydü. Kapıyı iterek içeri girdi. Lobi, zamanın dondurulduğu bir sahne gibiydi. Tozlu avizeler tavandan sarkıyor, eski deri koltuklar çürümüş bir halde duruyor. Resepsiyon masasının üzerinde hala 1927 tarihli bir takvim bulunuyordu. Duvarlarda asılı tablolar, yosun ve rutubetten neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Ama bazılarında hala insan silüetleri seçilebiliyordu. Thomas, adımlarının tozlu zeminde bıraktığı izleri fark etti ve garip bir şekilde kendi ayak izlerinden başka izler de vardı. Küçük, çıplak ayak izleri, sanki yakın zamanda birisi buradan geçmiş gibi. "Merhaba," diye seslendi, sesi geniş lobide yankılandı. Cevap gelmedi, sadece yankısının kendisi geri döndü. Thomas, fotoğraf çekmeye devam ederek lobiden ana merdivene doğru ilerledi. Merdiven, ahşaptan yapılmıştı ve her basamağı bastığında gıcırdıyordu. Sanki bina onun varlığına tepki veriyordu. İkinci kata çıktığında, uzun bir koridorla karşılaştı. Koridorun iki yanında oda kapıları sıralanmıştı, çoğu kapalıydı, ama bazıları aralıktı. Thomas, ilk açık kapıdan içeri baktı. Oda, terk edilmiş bir yatak odasıydı. Yatak hala yerli yerindeydi, üzerindeki örtü çürümüş ama şeklini korumuş. Duvardaki aynada, tozdan dolayı bulanık bir yansıma vardı. Fotoğraf çekerken, aynada bir hareket gördüğünü sandı. Döndü, ama arkasında kimse yoktu. Sadece koridorun sonuna doğru uzayan gölgeler. İlerledikçe, odaların içindeki eşyaların garip bir düzen içinde olduğunu fark etti. Sanki biri, yıllar önce, her şeyi olduğu gibi bırakmıştı ama sonra biri, ya da bir şey, bu eşyaları yeniden düzenlemişti. Bir odada, masanın üzerinde taze görünen bir çiçek buketi vardı, solmamış, tozsuz. Thomas bunu fotoğrafladı, ellerinin hafifçe titrediğini fark etti. Üçüncü kata çıktığında, havadaki nem daha da artmıştı. Duvarlardan sızan su, taş zeminde küçük gölcükler oluşturmuştu. Bir kapının üzerinde, pirinç bir tabelada, özel daire, H ve E, Vance, yazıyordu. Bu, otelin sahibi Henry Vance ve karısı Eleanor'un dairesi olmalıydı. Kapı kilitliydi, ama Thomas'ın hafif bir itmesiyle açıldı. Kilit, paslanmışlıktan çoktan işlevini yitirmişti. İçeri girdiğinde, bu dairenin diğer odalardan çok farklı olduğunu gördü. Duvarlar, hala canlı renklerdeki duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Mobilyalar diğer odalardakinden çok daha iyi korunmuştu. Şöminenin üzerinde bir portre asılıydı. Genç ve güzel bir kadın, uzun kahverengi saçları ve derin yeşil gözleriyle Thomas'a bakıyordu. Portrenin altında küçük bir plaket vardı. Eleanor Vance, 1898 ila 1927. Thomas bu portrenin fotoğrafını çekerken, odanın içinde hafif bir sıcaklık değişimi hissetti, sanki biri az önce oradan geçmiş gibi. Notlarına göre, Eleanor Vance'in öldüğü yer otelin en üst katındaki büyük balo salonuydu. Thomas, 4. kata çıkan merdivene yöneldi. Bu merdiven, diğerlerinden daha dar ve daha karanlıktı. Sanki bina onu buraya gelmekten caydırmaya çalışıyordu. 4. katta, koridorun sonunda çift kanatlı büyük kapılar vardı. Üzerlerinde eskimiş altın yaldızlı süslemeler, otelin en görkemli döneminden kalma izler taşıyordu. Thomas kapıları iterek açtı. Balo salonu, beklediğinden çok daha büyüktü. Yüksek tavanında hala asılı duran devasa bir avize. Kırık camlarıyla ışığı tuhaf açılarda yansıtıyordu. Zemin, bir zamanlar parlak parkeden yapılmıştı, ama şimdi çürümüş ve yer yer çökmüştü. Duvarların birinde, büyük bir pencere vardı. Camı kırılmış, dışarıdan giren soğuk rüzgar salonun içinde hafif bir uğultu yaratıyordu. Thomas, salonun ortasına doğru yürüdü.
Ayakları altında parke gıcırdıyor, her adımda tozlar havalanıyordu. Tam salonun merkezinde durduğunda, ayaklarının dibinde eski bir leke fark etti, zeminin diğer kısımlarından daha koyu bir renk. Sanki bir sıvının orada uzun süre kaldığı bir iz. Kamerasını kaldırdı ve bu lekenin fotoğrafını çekmeye hazırlanırken, arkasından bir ses duydu. Alçak, kadınsı bir fısıltı, "Sonunda geldin." Thomas hızla döndü, kalbi göğsünde küt küt atıyordu. Ama salonda kimse yoktu. Sadece rüzgarın sesi ve avizenin hafif sallanışı. "Kim var orada?" diye seslendi, sesi titriyordu. Cevap gelmedi. Ama bu kez, salonun köşesindeki eski piyanonun tuşlarından birinin kendiliğinden çaldığını duydu, tek bir nota. Uzun ve yankılanan. Thomas, korkusuna rağmen, belki de tam olarak bu yüzden, araştırmasına devam etmeye karar verdi. Gazetecilik içgüdüsü, korkusundan daha ağır bastı. Balo salonundan çıkıp, dairenin yakınındaki küçük bir kütüphaneye yöneldi. Buraya girerken raflardaki eski kitapların çoğunun hala okunabilir durumda olduğunu fark etti. Kütüphanenin bir köşesinde, deri kaplı bir günlük buldu. Kapağında altın harflerle, "5. yazıyordu. Thomas, günlüğü dikkatle açtı, sayfalar sararmış ama yazı hala okunaklıydı. Günlük, Eleanor Vance'e aitti. İlk sayfalarda, kocası Henry ile olan mutlu evliliğinden, otelin açılışından gelen ünlü misafirlerden bahsediyordu. Ama sayfalar ilerledikçe, ton değişiyordu. Eleanor, kocasının giderek daha fazla değiştiğini, geceleri balo salonunda tek başına saatlerce oturduğunu, otelin altındaki eski mahzenlerle ilgilendiğini yazıyordu. Son sayfalardan birinde, Eleanor şöyle yazmıştı. "Henry artık benimle konuşmuyor. Sadece o kapıdan bahsediyor, mahzenin en altındaki kapıdan. Bana orada bir şey bulduğunu, otelin altında bizden önce var olan bir şeyin izlerini bulduğunu söylüyor. Korkuyorum. Ama nereye gidebilirim ki? Bu otel artık benim evim değil, hapishanem oldu." Son yazı, günlüğün son sayfasındaydı ve el yazısı daha titrek, daha aceleciydi. "Bu gece balo salonunda buluşacağız. Bana bir şey göstermek istiyor. Korkuyorum ama gitmem gerekiyor. Eğer bu satırları biri okursa, bilsin ki Henry beni sevdi, ama otel onu benden daha çok sevdi." Thomas, günlüğü kapattığında ellerinin titrediğini fark etti. Bu artık sadece bir araştırma değildi, gerçek bir trajedinin izini sürüyordu. Günlükte bahsedilen mahzeni bulmak, Thomas'ın aklına takılmıştı. Otelin planında, mutfağın arkasında bir kapı olduğunu fark etmişti. Bu kapı, muhtemelen mahzene açılıyordu. Zemin kata indi ve mutfağı buldu. Paslı tencereler, kırık raflar, her yer örümcek ağlarıyla kaplıydı. Mutfağın arka duvarında, ahşap bir kapı vardı. Üzerinde eski bir kilit asılıydı. Ama kilit açıktı, sanki biri onu daha önce açmıştı. Kapıyı açtığında, aşağı inen taş bir merdiven gördü. Havadaki nem ve soğukluk, buranın uzun süredir kapalı kaldığını gösteriyordu. Cep fenerini açtı ve dikkatlice inmeye başladı. Mahzen, beklediğinden çok daha genişti. Eski şarap fıçıları, tozlu raflar, kullanılmayan mobilyalarla doluydu. Ama en dikkat çekici şey, mahzenin en ucundaki taş duvardaki küçük, demir kapıydı. Bu kapı, diğer her şeyden çok daha eski görünüyordu. Üzerinde otel inşa edilmeden çok önce oyulmuş gibi görünen garip semboller vardı. Thomas, kapıya yaklaştığında, havanın aniden soğuduğunu hissetti. Nefesi buhar oluşturuyordu. Kapının üzerindeki sembolleri fotoğrafladı, sonra elini kapının soğuk demirine koydu. Tam o anda, arkasından bir ses geldi, bu sefer bir fısıltı değil, net bir erkek sesiydi. "O kapıyı açma." Thomas hızla döndü. Mahzenin girişinde, gölgelerin arasında bir silüet duruyordu. Uzun boylu, eski moda bir takım elbise giymiş bir adam. Yüzü net görünmüyordu, ama gözleri karanlıkta hafifçe parlıyor gibiydi. "Kimsiniz?" diye sordu Thomas, sesi zar zor çıkıyordu. Silüet, cevap vermeden yavaşça geriye çekildi ve karanlığa karıştı. Thomas, mahzenden hızla çıktı, kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ama merdivenlerden çıkarken, arkasından demir kapının hafifçe gıcırdayarak açıldığını duydu. Thomas, mahzenden çıktıktan sonra oteli terk etmeyi düşündü. Ama saat çoktan öğleden sonrayı geçmişti ve köye dönmek için yeterli zaman kalmamıştı. Ormandaki patika, karanlıkta yürümek için güvenli değildi. İstemeden de olsa, geceyi otelde geçirmesi gerekiyordu.
Lobiye döndü ve bavulundan çıkardığı uyku tulumunu, resepsiyon masasının yanına serdi. Kamp fenerini yaktı, çevresine soluk bir ışık yaydı. Dışarıda rüzgar giderek şiddetleniyor, binanın eski ahşap kirişleri gıcırdıyordu. Gece ilerledikçe, Thomas sesler duymaya başladı. Önce uzaktan gelen bir müzik sesi, eski bir vals melodisi, sanki bir gramofondan çalıyormuş gibi. Sonra, üst katlardan ayak sesleri, dans eden çiftlerin ayak sesleri gibi. Thomas, kamerasını ve fenerini alarak sesin geldiği yöne, balo salonuna doğru yürüdü. Merdivenlerden çıkarken, sesler giderek netleşti. Balo salonunun kapısına yaklaştığında, kapının altından sızan soluk bir ışık gördü. İçeri baktığında, nefesi kesildi. Salon, bir anlığına eski görkemine kavuşmuş gibiydi. Avize parlıyor, zemin cilalanmış gibi ışıldıyordu. Ve ortasında, yarı saydam figürler dans ediyordu, o dönemin kıyafetlerini giymiş. Yüzleri belirsiz hayaletler. Müzik, görünmeyen bir orkestradan geliyor gibiydi. Thomas, gözlerine inanamayarak baktı. Sonra, dans edenlerin arasında bir çift dikkatini çekti. Uzun boylu bir adam ve yeşil gözlü, kahverengi saçlı bir kadın, portrede gördüğü kadın. Henry ve Eleanor Vance, sanki zaman hiç geçmemiş gibi dans ediyorlardı. Thomas'ın elleri titriyordu. Ama gazetecilik içgüdüsü onu kamerayı kaldırmaya itti. Deklanşöre bastığı anda, flaş patladı ve her şey aniden durdu. Müzik kesildi, ışıklar söndü, dans eden figürler yok oldu. Salon, tekrar karanlık ve terk edilmiş haline döndü. Ama bu sefer, salonun ortasında, Eleanor Vance'in figürü hala duruyordu, artık dans etmiyordu. Doğrudan Thomas'a bakıyordu. "Sen kimsin?" diye fısıldadı hayalet, sesi rüzgarla karışıyordu. "Neden buradasın?" Thomas, sesini zar zor bulabildi. Ben sadece oteli belgelemeye geldim. Ne olduğunu öğrenmeye." Eleanor'un figürü, yavaşça ona doğru süzüldü. "O zaman öğren," dedi. "Ama sonra gitmelisin. Burada kalırsan, Henry gibi olursun. O da benim gibi olur, sonsuza dek burada, hiçbir yere gidemeden." Eleanor'un hayaleti, Thomas'a otelin gerçek hikayesini anlatmaya başladı. Sesi bazen net, bazen rüzgarla birlikte kayboluyordu. Henry Vance, oteli inşa ettirmeden önce, bu topraklarda çok daha eski bir yapının kalıntılarını keşfetmişti, mahzenin altındaki demir. Kapının ardında saklı, otelin inşasından yüzyıllar önce buraya gömülmüş bir tapınak. Henry, bu keşfin peşinden gitmiş, kapının ardındaki gizemi çözmeye çalışmıştı. Ama gizem, onu değil, onu ele geçirmişti. Eleanor, kocasının giderek nasıl değiştiğini, geceleri mahzende saatlerce kaldığını, gündüzleri artık onu tanımadığını anlattı. O gece, 1927'nin o kader gecesinde, Henry, Eleanor'u balo salonuna çağırmış ve ona, sonsuzluğu, göstermek istediğini söylemişti. Eleanor, kocasının artık kendisi olmadığını anlamış ama kaçamamıştı. Balo salonunun penceresinden düşmüş ya da düşürülmüştü. Günlüğünde bile bunu net olarak yazmamıştı ve orada, o zeminde, hayatını kaybetmişti. Henry, karısının ölümünden sonra tamamen aklını kaybetmiş. Oteli kapatmış ve kendini mahzendeki o kapının ardına kilitlemişti. Bir daha hiç kimse onu görmemişti. Ama otel, o günden beri, ikisinin de ruhunu içinde tutmaya devam ediyordu. Eleanor, balo salonunda sonsuza dek dans etmeye mahkum. Henry ise, mahzenin derinliklerinde, hala kapının ardındaki gizemin peşinde. "Otel, bizi bırakmıyor," dedi Eleanor'un hayaleti. "Ve seni de bırakmak istemeyecek, eğer gece burada kalırsan. O kapı, seni de çağıracak, tıpkı Henry'yi çağırdığı gibi. Direnmelisin." Thomas, tüm bunları dinlerken, mahzendeki demir kapının ardında gördüğü silüetin Henry Vance olduğunu anladı. Ve o an, uzaktan, aşağıdan gelen ağır adım seslerini duydu, birinin merdivenleri çıktığını. "Gitmelisin," dedi Eleanor'un hayaleti, sesi giderek daha aciliyetli bir hal alıyordu. Şimdi, vakit varken, Thomas, salonun kapısına doğru koştu, ama tam o anda, koridorun sonunda bir gölge belirdi, Henry Vance'in hayaleti, mahzenden çıkmış. Ona doğru yavaşça yaklaşıyordu. Yüzü artık daha netti, solgun, gözleri boş ve derinlerinde bir açlıkla parlıyordu. "Kal," diye fısıldadı Henry'nin sesi, koridorda yankılanarak. "Sana göstereceklerim var." Kapının ardında, zamanın ötesinde bir şey var. Thomas, korkuyla geri çekildi,
ama arkasında Eleanor'un hayaleti belirdi. "Merdivenlerden aşağı in," dedi ona ve "arkana bakma. Ne olursa olsun." Thomas, tüm cesaretini toplayarak koridorun karşı ucundaki hizmetçi merdivenine koştu. Henry'nin sesi arkasından yankılanıyordu, giderek daha öfkeli, giderek daha yakın. Merdivenlerden aşağı inerken, basamaklar altında çöküyormuş gibi hissetti ama düşmeden devam etti. İkinci kata ulaştığında, koridorun sonunda bir kapının kendiliğinden açıldığını gördü, sanki otel onu yanlış yöne yönlendirmeye çalışıyordu. Ama Eleanor'un sesi, artık yanında değilmiş gibi görünse de, hala kulaklarında yankılanıyordu. "Doğru yoldasın, durma." Zemin kata ulaştığında, lobiye koştu. Ana kapı, ilk geldiğinde olduğu gibi hala aralıktı. Thomas, kapıya doğru koşarken, arkasından binanın derinliklerinden gelen bir çığlık duydu, insan olmayan, uzun ve yürek burkan bir ses. Kapıdan dışarı fırladığında, gece havası ciğerlerine doldu. Arkasına bakmadan, ormanın patikasına doğru koşmaya başladı. Ay ışığı altında, ağaçların arasından geçerken, otelin arkasından yükselen o çığlığın yavaş yavaş uzaklaştığını, sonunda tamamen sessizliğe karıştığını duydu. Thomas, Glenmore köyüne gün doğmadan kısa süre önce ulaştı. Margaret'in hanının kapısını çaldığında, yüzü solgun, elbiseleri tozlu ve yırtıktı. Margaret, onu içeri aldı ve hiçbir şey sormadan sıcak bir battaniye getirdi. "Gördünüz, değil mi?" dedi Margaret sessizce, Thomas'ın karşısına otururken. Thomas, başını salladı ama konuşamadı. Elleri hala titriyordu. "Babam bana bir keresinde şunu söylemişti," dedi Margaret. "Bazı yerler, geçmişlerini asla bırakmazlar. Ve bazı insanlar da, o geçmişin bir parçası olmaya mahkum edilirler." Thomas, çantasından kamerasını çıkardı ve çektiği fotoğrafları kontrol etti. Balo salonundaki dans eden figürlerin fotoğrafı, beklediği gibi görünmüyordu, sadece boş bir salon. Tozlu ve terk edilmiş. Ama bir fotoğrafta, dikkatlice baktığında, aynanın köşesinde belli belirsiz bir kadın figürü seçilebiliyordu, sanki biri onu izliyormuş gibi. Thomas Ashford, Londra'ya döndü ama o gün yaşadıklarını hiçbir zaman dergisinde yayımlamadı. Editörüne, otelin çok tehlikeli olduğunu, girişin imkansız olduğunu söyledi ve konuyu kapattı. Fotoğrafları bir kutuya koydu ve bir daha hiç açmadı. Ama bazı geceler, özellikle rüzgarın pencerelere vurduğu geceler, uzaktan bir vals melodisi duyduğunu sanıyor. Ve bazen, aynaya baktığında, arkasında bir an için başka bir figürün belirip kaybolduğunu görüyor. Blackthorn Oteli, hala Ravenscraig ormanının kenarında duruyor, kapıları hala hafifçe aralık. Ve söylentiye göre, arada bir, uzaktan gelen bir mektup. Birinin posta kutusuna sessizce bırakılıyor. Üzerinde pul yok, sadece birkaç kelime. "Blackthorn Oteli sizi bekliyor. Kapılar açık olacak. Ve eğer o mektubu bir gün siz alırsanız, bir tavsiyem var, okumayın. Çünkü bazı davetler, kabul edilmemek için yazılmıştır."